Merhaba arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan herkese Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm dostlarıma, takipçilerime gönülden hoş geldiniz diyorum. Şimdi enerjilerin sizi buraya boşuna getirmediğine inanıyorum. Eğer ilk kez kanalıma denk geldiyseniz doğru yerdesiniz. Burada fincanın ve tabağın anlattığı mesajları birlikte keşfediyor. Çıkan sembolleri iyi niyetle yorumluyoruz. Şimdi siz de bu güzel ailemize katılmak için kanalıma abone olmayı yeni gelen takipçiler için söylüyorum. Videolarımı beğenmeyi, videomu ve yorumlarda bulunduğunuz ülkeyi ya da şehri bana yazabilirsiniz. Selam gönderiyorum ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden fincanımızın bize vermek istediği mesajları birlikte bakalım diyorum. Hepiniz yeniden tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ve fincanımı kaldırıyorum. Şimdi öncelikli olarak şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Bakmak istiyorum fincanıma. Şimdi dip kısmında bir süredir taşınan duygusal bir yükü ve zihni meşgul eden bir konuyu işaret eden bir su damlası. Sıkıntının tamamen bitmediğini ama yavaş yavaş akıp gideceğini, ferahlığın ve yaklaşımını görüyorum bu ferahlığın. İçinizi sıkan meseleyle ilgili yakın zamanda rahatlatıcı bir gelişme yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bir mürekkep hokkası olurdu önceden. Şu kenardan zaten bir açıklık olmuş bu şekilde. Ve üzerinde hani böyle içinde tüyü olur. Eski zaman mürekkep hokkalarından. Yazılı bir haber, önemli bir evrak, imza, mesaj ya da beklenen bir başvuru sonucu bunu sonucuna işaret ediyor sanki. İçindeki tüy kalem görüntüsü de alınacak bir kararın, alınacak bir imzanın veya kaderinizi etkileyecek bir haberin habercisi gibi. Bunun haricinde şimdi bunun beyaz çıkıyor olması, yani bu mürekkebin ve tüyün bu gelişmenin temiz niyetlerle ve hayırlı bir şekilde sonuçlandığını gösteriyor. Yani sizi yoran o su damlası gibi görünen sıkıntıların ardından sevindirici bir haber veya olumlu bir gelişme alma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bakalım ilerleyen kısımlarında bize başka neler anlatacak. Ama su damlası çok iyi arkadaşlar. Sıkıntılarınız dağılacak. Bilginiz olsun. Şimdi ben burada bir beyaz bir çam görüyorum arkadaşlar. Aydınlık ve umut veren bir sembol. Sağlamlığı, köklü bir başlangıcı, sabrı ve uzun vadeli güzel gelişmeleri simgeliyor. Şimdi beyaz renkte çıkması ise bu gelişmelerin temiz niyetle ve hayırlı bir şekilde geleceğini gösteriyor. Hemen yanında duran kadın figürü arkadaşlar başını yukarı kaldırmış. Şurada başını yukarı kaldırmış. Sanki eteği olan, kabarık bir eteği olan, sanki elleri yukarı doğru, başı yukarıda. Sanki elleri böyle birbirine kavuşturmuş, alkışı birbirine birleştirmiş gibi duruyor. Uzun zamandır gönlünden bir dileği geçen, sabırla bekleyen bir kişiyi anımsattı bana. Yukarıdaki büyük kısmet ise arkadaşlar şurada.
O duanın ve bekleyişin karşılıksız kalmayacağını, önemli bir fırsatın ve sevindirici bir gelişmenin yaklaşmakta olduğunu hissettirirdi bana. Şimdi tam bu sırada beliren uçan kuş figürü, bakın hemen şurada, çok yakın zamanda gelecek güzel haberin, müjdeli bir mesajı ya da beklenen bir telefon görüşmesinin habercisi olarak yorumluyorum. Şimdi büyük kısmetle doğru yakın olması bu haberin hayatınızda olumlu bir kapı açabileceğini gösteriyor. Şimdi burada arkadaşlar bir kalabalık görünüyor. Bir kalabalık var ama bu kalabalığın içinde ben size şimdi hemen bir dakika, E harfi, S ve Y harfleri var arkadaşlar. Bu harfler bir kişinin isminde, soy isminde ya da yaşanacak olayın geçtiği bir yer isminde karşınıza çıkabilir. Bunu kendinize göre yorumlayın. Şimdi hemen bu figürlerin yanında aydınlık bir kalabalık, dediğim gibi. Kalabalığın içinde bu. Bu da bir davet, kutlama, aile buluşması, iş ortamı ya da toplu bir görüşmeye işaret ediyor. Görünen o ki hem güzel haberler hem de insanlarla bir araya geleceğiniz hareketli, bereketli bir dönemi sizi bekliyor olması. Fincanınızın ilerleyen kısımlarında ise arkadaşlar yine harfler devam ediyor. E, S ve Y harfleri bu kalabalığın içinde yine çıkmış. Bu harfler bir toplu ortamda, aile içinde, iş çevresinde ve davette ya da kalabalık bir buluşmada karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. Bu harfler bir kişinin adını, soyadının yanında bulunan bir yerin isminin baş harfleri dedik olabilir. Şimdi burada 4 ayrı yol var arkadaşlar. Yolların hepsi açık görünüyor ancak başlangıç kısmında yaklaşık yarısına kadar küçük engeller var. Bu bana şunu söylüyor, bu yolların ortasında. Önünüzde birden fazla seçenek var veya fırsat çıkacak. Bir etapta bazı gecikmeler, pürüzler ya da aşılması gereken ufak sorunlar yaşayacaksınız. Fakat bu engeller sabırla aşıldığında yollar tamamen açılıyor ve sonuna kadar aydınlık bir şekilde devam ediyor. Yani bu yarıya kadar biraz pes etmeden, eğer pes etmezsen sonunda istediğiniz sonuca ulaşabileceğinizi görünüyor burada. Bu yolların sonunda, çünkü açık hepsi. Şimdi burada bir figür daha görüyorum arkadaşlar. Uzun kuyruklu bir elbisesi olan bir süliyet bu. Zarafeti, önemli bir dönüm noktasını ve hayatınızda iz bırakacak bir gelişme ismi geliyor. Başının üzerinde duran bir kalp mevcut bu kişinin. Bu sembol sevgi, aşk, gönül işi ya da duygusal mutluluğun çok güçlü bir şekilde hayatına yansıyacağını, yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Bekar olanlar için yeni bir tanışma veya ciddi bir ilişkiyi temsil ediyor. İlişkisi olanlar içinse bağlarının güçlenmesini ve güzel bir konuşmayı da bu kişinin bir üst seviyeye, bu kişiyle ilişkisinin bir üst seviyeye taşınmasını işaret ediyor. Yani fincanımıza baktığımızda dip kısmından itibaren engeller gözünüzü korkutmasın. Sabır gösterildiğinde hem yollar açılıyor hem de kalbinizi sevindirecek çok güzel gelişmeler peş peşe geliyor. Arkadaşlar buradaki mesajlarımız bize bunu veriyor. Şimdi bu kalabalığın içinde dediğim gibi gördüğüm figürün verdiği mesaj çok güçlü. Dikkat edin. Bakın burada arkadaşlar bir kuş ve hemen şurada da bir kuş.
Bu kuş da yine kadının etek kısmına pençeleriyle taşıdığı bir kısmeti bu kişinin etek kısmına bırakıyor arkadaşlar. Gökten gelen bir nasip gibi yorumlayacağım. Yani hiç beklenmedik bir anda gelecek güzel bir fırsat, bereketli bir haber ya da sürpriz bir kısmet kapınızı çalabilir. Adeta bu kısmet sizi bulacak gibi duruyor. Çünkü etek kısmına bırakıyor elindeki artık pençelerinde ne varsa. Şimdi elini alnına siper etmiş gibi bu kadın veya bu süliyet, bakın şurada karşı tarafa dikkatle bakıyor. Bu görüntü bu kişinin uzun zamandır beklediği bir haberi, gelecek birini ya da ufukta belirecek önemli bir gelişmeyi gözlediğini hissettim. Bekleyiş sonuna yaklaşıldığını ve gözünün yolda olduğu bir konunun netleşeceğini söylüyor. Figürün baktığı yerde ise arkadaşlar C, N, S ve H harfleri belirgin şekilde çıkmış. Bunlar ad, soyad, kurum olabilir, kurum ismi olabilir. İsminde ya da gidilecek bir yerin isminde karşınıza çıkabilir. Bakış yönünde yer alıyor bu harfler. Bağlantılı kişi veya olayın sizin için önemli bir gelişme taşıdığını hissediyorum. Olumlu arkadaşlar enerjisi, beklenen bir haber, sürpriz bir kısmet ya da doğru zamanda karşınıza çıkacak önemli bir fırsat görünüyor. Sabırlı kaldığınız takdirde sizi sevindirecek gelişmelerin peş peşe gelme ihtimali oldukça yüksek. Bakalım fincanın devamında ne var? Şimdi burada arkadaşlar hani böyle çocuk parklarında bir uzun tahta olur. Biz ona tahterevalle deriz. Böyle bir görüntü var burada ve bu tahterevalde bir kişi var. Ama bu kişinin karşı tarafı boş. Tek taraflı bir çabayı anlatıyor. Yani bir kişi emek veriyor, adım atıyor ve bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. Ama karşı taraf aynı ilgiyi ve desteği ya da çabayı henüz göremiyor karşı tarafta. Özellikle az önce baktığını söylediğim figürün yönünde çıkmış. Yani şu arkadaşlar figürün yönünde bu kişi çıkıyor, bakın. Yani bu bilinçli bir bekleyiş olduğunu düşündürdü bana. Şimdi tahterevallenin diğer tarafının boş olması hayatınızda tamamlamayı bekleyen eksikliği de simgeliyor. Yani bu bir ilişki, bir ortaklık, bir iş teklifi ya da beklediğiniz bir görüşme olarak nitelendiriyorum ben. Şu an denge tam olarak kurulmamış gibi görünüyor. Ancak fincanın genel enerjisi olarak yolların açık çıkması ve kuşun kısmet getirmesi nedeniyle bunun kalıcı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sanki şu an eksik olan parça biraz gecikmeli geliyor. Karşı taraftan bir adım atıldığında bu dengesizlik ortadan kaybolacak ve her şey yerini bulacak gibi görünüyor arkadaşlar. Sabırlı ol diyor sana burası. Şu an tek başına mücadele ediyor gibi hissedebilirsin ama denge yakında kurulacak mesajını veriyor bize bu kısım. Burada yine bir süliyet görüyorum. Siz de görüyor musunuz? Bakın kafası, vücudu. Aydınlık ve bereketli bir görüntü var burada. Çünkü bu kişi hemen karşısında bir tavuk belirmiş. Şurada. Sanki bu kişi tavuğa yem veriyor.
Bu sembol emek vermenin karşılığını almak, bereketi çoğaltmak ve sabırla yapılan bir yatırımın meyvesini toplamak anlamına gelir. Sabredin dedik ya burada arkadaşlar. Şimdi bu figür aynı zamanda ev içi bereketi, rızkı, aile huzurunu ve küçük ama sürekli gelecek kazancı temsil ediyor. Kişinin tavuğu beslemesi ise evinizdeki imkanları doğru değerlendirme yapmanız gerektiği, iyiliklerin ya da emeklerin karşılıksız kalmayacağını söylüyor. Üstelik bu alanın çok aydınlık ve ferah çıkması arkadaşlar. Sıkışık bir enerjinin yok. Yani dağıldığını, önünüze daha rahat ve huzurlu bir dönemin açıldığını anlatıyor burası. Maddi ya da manevi anlamda yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz bu anlamda. Yani bereket enerjisinin yükseldiğini ve sabırla emek verdiğiniz konularda güzel sonuçlar almaya başlayacağınızı söylüyor arkadaşlar fincan. Yani oldukça hayırlı ve iç açıcı bir görüntü bu sevgili dostlarım. Evet. Evet, tabağımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım tabağımızda neler var. Şimdi tabağımıza geldiğimde arkadaşlar şurada yan kısımda sanki elinde bir kucağında daha doğrusu bir çocuk bakın burada da küçücük bir çocuk kucağında taşıyor bu kişi arkadaşlar. Bu sembol şefkat anımsattı bana. Sevindirecek yeni bir gelişmenin geleceğini işaret. Bu gerçek anlamda bir çocuk haberi olabileceği gibi yeni bir proje, yeni bir iş, yeni bir ilişki ya da büyük özen göstereceğiniz bir başlangıç da olabilir. Şimdi kucağında taşıması ise bu gelişmeye büyük bir sevgiyle ve sorumlulukla yaklaşacağını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi aile içinde çocuk bekleyen ya da çocuk sahibi olmayı isteyen biri varsa onlar için de hayırlı bir işaret olarak yorumlayacağım. Ancak her zaman söylediğim gibi bu tür semboller farklı kişiler için farklı anlamlar taşıyor. Çünkü kolektif bakıyorum. Genel enerjisiyle fincanın korunan bir kısmeti, sevgiyle büyüyecek güzel bir gelişmeyi ve aile içinde yaşanabilecek sevindirici haberleri anlatıyor arkadaşlar. Aydınlık ve huzur veren bir sembol diyorum ben buna. Ve bu kişinin hemen karşısında bakın burada bir kişi daha var. Ve bu kişinin elinde sanki bir yine bir paket görünüyor. Sanki bir paket var. Bu uzun boylu bir kişi bakın bayağı bir uzun boyu. Ama kucağında bir paket taşıyor. Yani biraz böyle geriye doğru çıkmış sırt kısmı. Ağır bir şey bu. Kucağında taşıdığı paket. Arkadaşlar biraz ağır duruyor sanki. Onun için sırtını geriye yaslamış. Hafif bir paket değil bu. Şimdi bu uzun zamandır taşınan önemli bir sorumluluğu hissettirdi bana. Yük, iş, aile, maddi konular ya da kişinin üstlendiği büyük bir görev olabilir arkadaşlar. Kolay bir süreçten geçilmediği belli. Ancak bu kişi
yükünü bırakmadan yoluna devam ediyor. Paket figürü aynı zamanda teslim alınacak ya da teslim edilecek önemli bir haber bekleyen bir kısmet veya değerli bir fırsat anlamına da gelir. Yani şu anda ağır gibi görünen bu yükün sonunda kişiye güzel bir karşılığı olabilir. Yani fincanın enerjisi aydınlık olduğu için bu yükün kalıcı bir sıkıntıdan ziyade tabakta emeğin ve sabrın karşılığını getirecek bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum ben. Biraz yorucu bir dönem yaşanabilir ama sonunda hem manevi hem de maddi anlamda yüzünüzü güldürecek gelişmeler gözüküyor diyelim burada. Şimdi burada yine arkadaşlar bakın, bu sefer burada kucağında taşıyordu ama burada da iri yarı bir söyleyet bu. Yani iri yarı güçlü bir söyleyet ve bunun da bu sefer sırtında bir kişi taşıyor bu kişide. Yani bunu da sırtında taşıyor. Biri kucağında bir yük taşırken hanenin içine çıkmış iri yarı bir cüsse bu sefer sırtında taşıyor bu yükü. Arkadaşlar. Şimdi bir başkasına büyük bir destek veren, onun yükünü omuzlayan ya da zor zamanında yanında duran güçlü bir karakter bu. Çevrenizde böyle fedakar bir kişi olabilir ya da size bir yakınınız için böyle bir sorumluluk üstlenmiş olabilirsiniz. Kucağında paket taşıyan figürle bunu birlikte değerlendirdiğim tabak adeta iki farklı yükü anlatıyor. Bir yandan maddi ya da işle ilgili sorumluluklar, diğer yandan ise manevi yükler ve insanlar için üstlenilen fedakarlıklar görünüyor burada. Bu silüetin iri ve güçlü çıkması bu yükün altından kalkabilecek güce sahip olduğunu gösteriyor. Yani zorlu görünen süreçlerin sizi yıkmayacağını, aksine daha güçlendireceğini hissediyorum burada. Üstelik bu figürün hanenin içinde belirmesi bu fedakarlığın aile içinde, ev hayatında ya da çok yakın çevrenizde yaşanacak bir konuyla bağlantılı olabileceğini işaret ediyor. Bu yük sonsuza kadar taşınmayacak. Aksine sabır ve dayanışmayla aşılacak bir dönemi anlattı bana. Güç, fedakarlık ve omuz omuza verilen mücadelelerin sonunda gelecek güzel sonuçlar diyelim biz buna. Arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel bir figür daha çıkmış. Sanki burada bir aslanın üstüne binmiş bir silüet var. Görüyor musunuz? Kuyruğu, bakın aslanın başı. Bu kuvvetli bir aslan. Aslanın üzerine binmiş bu kişi. Ve hemen karşısında bakın bir kuş. Görüyor musunuz? Çok güzel. Aydınlık ve önü çok aydınlık arkadaşlar. Çok güzel bir güç aslında. Aslan aynı zamanda güç, kuvvettir canlarım. Şimdi burada cesaret, liderlik, saygınlık, güç ve zorlukların üstesinden gelmeyi temsil eden bu figürde korkularını geride bırakıp hayatının kontrolünü eline alan bir kişiyi anlatıyor bana. Sağlam ve kuvvetlidir aslan. Arkanızda güçlü bir enerji olduğunu işaret ediyor. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir konuda artık daha özgüvenli hareket edeceğiniz ve üstün geleceğiniz bir dönem başlıyor arkadaşlar. Şimdi hemen karşısında bir kuş, çok güzel aydınlık etrafı arkadaşlar bu kişinin ve kuşun. Bu bir haberin habercisi. Beklediğiniz bir telefon, bir mesaj, olumlu bir sonuç ya da uzaktan gelecek müjdeli bir gelişme olabilir, haber olabilir.
Kuşun önünün tamamen açık olması bu haberin hayırlı ve gönlünüzü ferahlatacak nitelikte olduğunu gösteriyor. İkisini birlikte değerlendirirsem arkadaşlar, gücünüzü elinize alacağınız ve bu anda önünüzdeki kapılar açılacak ve peş peşe sevindirici haberler almaya başlayacaksınız. Şimdi cesaretinizin karşılığını alacağınız, şansın da sizden yana olacağı bir süreç bu arkadaşlar. Böyle bir süreç. Şimdi burada bir kişi daha görüyorum ben. Bu kişi sanki nasıl diyeyim, sanki bir yerden bir şeyi almaya çalışıyor. Bir yere tutunmuş, düşmemek için mi artık? Bakın burada bir kısmete tutunmuş elinde ama şuradaki kısmeti de almaya çalışıyor sanki. Yani bir eli aşağıda, bir eli yukarıda ama dengede de durmaya çalışıyor arkadaşlar bu kişi. Yani hayatınızda aynı anda iki önemli konuya yetişmeye çalıştığınız bir dönemi de anlatıyor. Yani bir yandan elinizde olanı korumak isterken diğer yandan büyük bir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz. Bu iş, para, eğitim ya da duygusal bir anlamda bir konu da yaşanabilir arkadaşlar. Kişinin dengesini korumaya çalışması da önemli bir mesaj veriyor. Fincan, acele karar vermemeniz, sağlam adımlar atmanız ve elinizdeki değeri kaybetmeden yeni fırsatlara yönelmeniz gerektiğini söylüyor. Şimdi uzandığı tarafta da bir kısmeti almaya çalışıyor. Bu da emek verdiğiniz takdirde ulaşabileceğiniz ikinci bir fırsatın varlığına işaret. Yani elindekini koruyarak daha büyük bir kazanca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu mesajı aldım buradan. Bütün figürün önü aydınlık. Bakın komple aydınlık. Görüyor musunuz? Biraz sabır, biraz denge ve doğru zamanlama ile hem mevcut kısmetinizi koruyabilir hem de uzandığınız yeni kısmete kavuşabilirsiniz arkadaşlar bu aşamada. Çok güzel. Ve devamlı burada şöyle söyleyeyim size. Bakın burada da koşan bir figür bu arkadaşlar. Koşarak bakın buradan toplarken dedik. Buradan da koşarak giden bir figür bu. Bakın gördünüz mü? Bakın buradan topluyorken aynı figür buradan kısmetini almış, koşarak ilerliyor. Dediğim gibi sabır. Arkadaşlar sabır gösterdiğiniz takdirde her şey çok güzel olacak, emin olun. Şimdi burada oturmuş çok büyük bir kişi, yani iri bir kişi bu arkadaşlar. Sanki bir yere oturmuş. Bakın burada kafası bize doğru bakıyor. 2 tane de gözü var. Bakın şöyle bacakları oturur vaziyette, vücudu, bu da kafası, kocaman bir kafa ve 2 tane göz ve saçları. Bu hanenin içine oturmuş. Şimdi bu sülyetin dikkat çeken iki şey kocaman başının ve belirgin 2 gözünün olması. Sanki etrafı dikkatli izliyor. Olan biteni kaçırmamaya çalışıyor. Gözlemleyici ve bu düşünceli bir kişiyi temsil etti bana. Uzun zamandır bir konuyu analiz eden, acele etmeden doğru zamanı bekleyen biri bu. Hanenin içinde çıkması, bu da bu durumun daha çok aile, ev hayatı ya da çok yakın çevreyle ilgili olduğuna işaret.
Gözlerinin belirgin olması, gizli kalan bazı gerçeklerin fark edilmesi, bir konunun netleşmesi ya da önemli bir ayrıntının gözden kaçmayacağını gösteriyor. Sezgileri kuvvetli biri arkadaşlar. Çevresindeki olayları herkesten önce fark eden bir enerji bu. Aydınlık olduğu için arkadaşlar enerjimiz bu tabakta. Güzel, olumlu olduğu için yakın zamanda kafanızı kurcalayacak bir durumda daha net düşünmeye başlayacaksınız. Doğru kararı görebilir ya da size yol gösterecek önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Sabırla gözlem yapan ve doğru zamanı bekleyen kişinin sonunda aradığı cevabı bulacağını anlatan bir figür bu arkadaşlar. İnşallah diyelim. Ve falımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir nebze de olsa umut olmuşumdur diye düşünüyorum. Fincanımızın ve tabağımızın bize anlattıkları bu kadardı. Umarım yorumlarım size keyifli bir yolculuk yaşatmıştır diyorum. Bir nebze de olsa içinize umut, gönlünüze huzur olabilmişimdir diye düşünüyorum. Yani eğer falım size uyduysa ya da sizi heyecanlandıran bir sembol gördüyseniz yorumlarda benimle paylaşın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada sevdiklerinizle paylaşmayı da ihmal etmeyin efendim. Bir sonraki fal yorumunda yeniden buluşmak dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla ve bol kısmetle kalın sevgili canlarım. Hoşça kalın diyorum.